Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki savaş resmen başladı. Çarşamba günü alınan başkanlık kararnamesini başka türlü yorumlamak mümkün değil. Çünkü kararnameye baktığınız zaman Çin açıkça Amerika'nın düşmanı olarak tanımlanıyor ve kararname ekonomik bir kararname, ekonomi gerekçesiyle alınan bir kararname olarak değil, ulusal güvenlik çerçevesinde alınmış bir karar olarak sunuluyor. Amerika, Çin'e belli sektörleri yasaklıyor. Belli alanlara girmesini, belli ürünleri satın almasını ve bilgi birikimine ulaşmasını engelleyecek bir karar ilan ediyor. Bunu uluslararası ilişkileri birazcık bilen herkes bir savaş ilanı olarak görür. Elbette sıcak savaş değil ama en azından soğuk savaş ilanı olarak görür. Ajandanıza yazabilirsiniz. 2023 yılı Ağustos ayı işte kararnamenin tarihi Amerika ile Çin arasındaki gerilimin en zirveye çıktığı ve bir nevi savaş şeklini aldığı tarihtir. Peki çarşamba günü Amerika nasıl bir karar aldı? Dilerseniz bunun detaylarına bakalım birkaç cümleyle. Kararnamede başkanlık emrinde artık nasıl çevireceğiz bilemiyorum. Deniyor ki Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları ve şirketleri Çin'e yatırım yapamazlar. Belli alanlarda yatırım yapamazlar. Her alanda değil, belli alanlarda yatırım yapamazlar. Bu alanlar ne? 3 tane alan sayılıyor. Bir tanesi yarı iletkenler ve mikro iletkenler. Yani işte yeni nesil beyaz eşyalar, beyaz eşyadan, televizyondan, otomobile kadar hemen her alanda kullandığımız çiplerden bahsediyoruz. Yarı iletkenlerde ve mikro elektrikte yeni kararname ile birlikte Çin'e yatırım yasağı geliyor. Çin'e hem Amerikan şirketleri yatırım yapamaz, hem Amerikan vatandaşları yatırım yapamaz, hem de aynı zamanda Amerika'da oturum izni olanlar, sürekli oturum izni olanlar bu yatırımı yapamayacaklar. Yani eğer yeşil kartınız varsa, green kartınız varsa sizler de bu yasak kapsamına giriyorsunuz. Ne dedik? İlk alan yarı iletkenler, mikro iletkenler. İkinci alan kuantum teknolojisi. Kuantum teknolojisi özellikle bilgisayarlar, sensörler vesaire vesaire. Üçüncüsü yapay zeka. Yapay zeka. Bu üçünden Türkiye'de daha ziyade biz çipleri biliyoruz. Çipler dışında kalan kuantum teknolojisi ve yapay zeka konusunda çok fazla kamuoyunun bilgisi yok. Çünkü bunlar hayata henüz tam dokunmuş değil. Hele kuantum teknolojisi böyle filmlerde geçen fantazi gibi görülüyor ama çok ciddi gelişmeler var. Dakiklik anlamında, sensörlerin işte çok böyle isabetli yer bulması anlamında ve çok geniş, yani hatta sonsuz denebilecek bir kullanım alanı olduğu söyleniyor. Gelecek bu üçü üzerine kurulacak. Yani büyük bir devlet olacaksanız, güçlü bir devlet olacaksanız yarı iletkenlerde, mikro elektronikte, kuantum teknolojisinde ve yapay zekada olmak zorundasınız. Bunları ıskaladıysanız, bunlarda yoksanız yoksunuz demektir. O nedenle de Amerika-Çin kavgasında, rekabetinde Amerika Çin'i bu alana sokmamaya çalışıyor. Bu alana dahil etmemeye çalışıyor. Şimdi yasağın birinci kısmı yatırım yasağı. Yatırım yasağı, yani Amerikalı firma ve kişiler gidip Çin'de bir şirket kuramazlar. O şirketin hissesini alıp oradan para kazanma gibi bir hayal kuramazlar. Şimdi ikincisi sermaye yasağı. İkincisi sermaye yasağı. Sermaye yasağının çok önemli bir şey olmadığını düşünmeyin. Bugüne kadar Çin'i yükselten, büyüten Amerikan sermayesi oldu. Amerika'daki risk sermayesi, yani riskli alanlara kredi açan, para veren, o yatırımları mümkün kılan Amerikan sermayesiydi. Amerika'da, New York'ta birisi çıkıyor, Çin'e yatırım yapmak istiyor. Ama neyle yatırım yapıyor? Yine Amerikan firmasının verdiği parayla o yatırımı yapıyordu. Çin'i bugüne kadar büyüten büyük oranda bu sermaye kredi veren kuruluşlar oldu.
İşte bunlar bu yasağa giriyor. Sadece bu üç alanda mı giriyor? Evet, bu üç alan şu anda yasak gibi görünüyor ama son verileri incelediğimizde Amerikan şirketleri artık Çin'e yatırım yapmak zaten istemiyorlar. Efendim, kredi de açmak istemiyorlar. Yani birisi çıkıp ben Çin'de yatırım yapacağım, bana kredi ver dendiği zaman Amerikalı risk firmaları, risk sermayesi kuruluşları buna artık yanaşmıyorlar. Rakamlara bakalım. 2021'den 2022'ye kadar Amerikan sermaye kuruluşlarının Çin'deki yatırımlara aktardıkları parada %30'un üzerinde bir azalma var. %30'un üzerinde bir azalma var. Bu rakam 2022'den bu yıla kadar daha da büyümüş durumda. Yani %30'un da üzerine çıkmış durumda. Bunun anlamı ne? Artık Amerika'dan Çin'e para akmıyor. Para akmıyor, para gitmiyor. Para olmayınca biliyorsunuz hiçbir şey olmuyor. Amerika'nın en son aldığı kararla birlikte risk sermayesi kuruluşlarının, bankaların Çin'e açacakları krediler daha da zorlaşacak. Zaten böyle bir eğilim vardı. Zaten bir tedirginlik vardı. Biliyorsunuz Çin'le Amerika'nın arası çok parlak değildi. Ukrayna krizi çıktıktan sonra gerilim biraz daha arttı. Çünkü Çin Rusya'ya daha yakın durdu. Tarafsızlık görüntüsü altında Rusya ile bir nevi gizli ittifak yapmış gibi oldular. İkincisi, Tayvan meselesinde 2 yıldır, 1,5-2 yıldır çok ciddi bir gerilim var. Amerikan işte Temsilciler Meclisi Başkanı'nın ziyareti Tayvan'a, Amerika'nın Tayvan'a verdiği garantiler, Tayvan adası çevresinde Çin'in yaptığı tatbikat, Amerika'nın yaptığı tatbikatlar, bunlar hep ilişkileri gerdi. Sonra Çin gitti Rusya ile askeri tatbikat yaptı. Hala da yapıyor. Japonya, Kore çevresinde Çin'in ciddi bir meydan okuması olduğunu görüyoruz. Askeri bir meydan okuması olduğunu görüyoruz. Gerilim sadece bunlarla da artmadı. Hatırlayacaksınız yine bu yıl yaşanan bir hadise. Böyle Amerikan semalarında garip böyle cisimler, balonlar, uçan böyle balonlar belirdi. Büyük balonlar. Ve bu balonları Amerika bir kısmını havada yok etti, bir kısmını yere düşürdü. Ve baktılar onlara, hepsi açıklanmadı ama FBI'ın bulduğu bulgular balonlarda ciddi istihbarat, casusluk cihazları buldular. Bunu Başkan Biden bir nevi ima ederek açıkladı kamuoyuna. Zaten Çin'e ait bir balonun Amerika'nın içlerinde, kuzeyinde yer alması çok da izahı kabul bir şey değil. Yani izahı kolay bir iş değil. Yani ilişkiler zaten gergindi. Amerika'nın çarşamba günü aldığı başkanlık kararı çok net bir kilometre taşıdır. Biraz önce söyledik, vatandaşlar, Amerikalı vatandaşlara ve şirketlere dedik yatırım yasağı geliyor. Yatırım yapamayacaklar. Sermaye yasağı geliyor. Sermaye kaydıramayacaklar. Bir diğeri bilgi birikimi aktarımı yasağı geliyor. Yani bildiğiniz bazı şeyler var. Yarı iletkenler konusunda, yapay zeka konusunda bir Amerikan vatandaşısınız. Gittiniz Çin'e, orada Pekin'de bir konferans veriyorsunuz. Yani bu bilgileri açıklıyorsunuz oradaki bilim adamlarına. Bu da yasağa giriyor. Yani o gruplarla çalışmak da yasağa giriyor. Pekin Üniversitesi ile MIT veyahut da ne diyelim California Tech arasında bir anlaşma, bir yakınlaşma. Bunu da yapamazsınız. Bunlar da yasağa giriyor. Bir diğeri insan gücü sınırlandırılıyor. Yani şu ana kadar Çin'in yükselmesi, büyümesi büyük oranda batıdaki üniversitelere göndermiş olduğu, doktora yaptırdığı kişileri geri almasıyla mümkün oluyordu. Görebildiğim kadarıyla bu karardan önce bile Amerika'da üniversiteler üzerinde ciddi bir baskı oluştu. Çinlilerle çalışmayın, Çinlilerle yakınlaşmayın, Çin'le resmi bir program içerisine girmeyin şeklinde bu baskılar artacaktır. Bir de yani ne diyelim kendi kendine de üniversiteler, kurumlar, kişiler sansür uygulamaya, kendini tutmaya başlayacaktır. Başlıyorlar da zaten. Başlıyorlar da zaten. Bir diğer yasak Çin'in ulaşmasını istemedikleri bir alanda yapay zeka alanında çalışan makineler, bilgisayarlar. Bunların satışları da yasak. Çin'e satışları yasak. Yarı iletken üreten makineler. Hani diyoruz ya fabrika üreten fabrikalar meselesi. Yarı iletkenler, yongalar, bilgisayar yongaları
elektronik üreten makineler, bunların satışı da Çin'e yasaklanmış durumda. Çin'in ordusuyla çalışan firmalarla çalışmak da yasak. Yani yasağın aslında kapsamı oldukça geniş ve oldukça muğlak. Yani buna kim karar verecek? Amerika Hazine Bakanlığı bu konuda karar verici olacak. Zaten sadece yasaklamakla kalmıyor başkanlık kararnamesi. Aynı zamanda firmalara veya kişilere Amerikan Hazine Bakanlığı'nı bilgilendirme sorumluluğu da veriyor. Yani bir iş yapacağınız zaman yapay zeka ile ilgili veya işte yarı iletkenlerle ilgili bir ihracat yapacağınız zaman bunu Amerikan Amerikalı yetkililere bildirmek zorundasınız. Onlardan bir nevi izin almanız gerekiyor. Bütün bunlar ne için? Çin'i yarı iletkenler, mikro iletkenler, kuantum teknolojisi ve yapay zeka alanının dışında bırakmak için. Hem üretemesin hem de üretilmiş olana ulaşamasın. Onları alıp da gelişmiş bir silah yapamasın. Amerikan veyahut da Batı kurumlarının bilgisayarlarına giremesin, onlara zarar veremesin diye böyle gidiyor. Dediğim gibi firmalar zaten tereddüt içerisindeydiler. Çin'e yatırım yapmak konusunda müthiş bir korku zaten belirmiş idi. Çünkü Çin'le Amerika ilişkileri kötü gidiyor ve daha da kötü gideceği anlaşılıyor. Özellikle Tayvan konusunda çıkabilecek bir sıcak çatışmayla birlikte ilişkilerin savaşa doğru gitme ihtimali var. Bu nedenle Amerikalı yatırımcılar, kişiler Çin'den uzak durmaya başlamışlardı ve çok ciddi bir yatırımlarda düşüş söz konusuydu. Sadece Amerika'nın Çin'e yatırımlarında bir düşüş yok. Aynı zamanda genel olarak batılı firmaların, yatırımcıların Çin'e yatırımlarında da çok büyük bir düşüş söz konusu. Çin'e yapılan yatırımlar geçen yıl, yani 2022 yılında son 20 yılın en düşük seviyesine gelmiş durumda. Yani daha önce 20 milyar dolar gibi bir yatırım söz konusuyken Çin'e, yani şu geçen ilk 6 ay için söylüyorum, bu rakam şu anda 5 milyar dolarlar seviyesine gerilemiş vaziyette ve daha da azalacağına dair çok ciddi tahminler, öngörüler söz konusu. Ve bütün bunlar ne zaman oluyor? Çin ekonomisi ciddi sorunlar yaşarken oluyor. Özetleyecek olursak Amerika Birleşik Devletleri Çin'e aldığı yasaklarla iki şey yapmış oldu. Birincisi, Çin'i düşman ülke olarak, hasım ülke olarak, Amerikan ulusal güvenliğine tehdit oluşturan ülke olarak oraya yazmış oldu. Bunu dünyaya ilan etmiş oldu. Bütün dünyaya ilan etmiş oldu. İkincisi de Çin'i dünyanın geleceği sayılan 3 alanda izole etmiş oldu. İzole etmek için ilk adımı atmış oldu, somut adımı atmış oldu. Amerika'yı diğer ülkeler takip edecektir. Şimdiden İngiltere ve Avrupa Birliği bu kararları değerlendirmeye aldılar bile. Seri bir şekilde buna benzer kararlar Avrupa'dan da İngiltere'den de gelecektir. Dolayısıyla Çin'i kuşatma operasyonu devam ediyor. Çin buna karşı ne yapabilir? Şu anda çok fazla detaya girmeyeceğim ama yapabileceği şeyler son derece kısıtlı. Evet, bugün Çin-Amerika Savaşı'nın resmen başlatıldığını belirttik ve bunun detayları üzerinde durduk. Bu konu onlarca video yapsak anlatılmaya değer bir konu. Bir sonraki yayında buluşmak üzere. Hepinize esenlikler diliyorum efendim. Görüşmek dileğiyle.